Merhaba. Bugün kalbimize dokunan, çocuk masalı gibi görünse de aslında koskoca bir hayat felsefesi sunan bir kitaptan bahsedeceğim. Küçük Prens'ten. Bu videoda yazarın hayatını, kitabın onunla olan bağını, felsefesini ve neden bu kadar çok sevdiğinden bahsedeceğim. Önce bu eşsiz eserin yazarını Antoine de Saint-Exupéry'yi tanıyalım. 29 Haziran 1900'de Fransa'nın Lyon şehrinde aristokrat bir ailede dünyaya geliyor. Ama sakın gözünüzde şaşalı saraylar canlanmasın. Babasının erken ölümüyle ailesi maddi zorluklarla mücadele ediyor. Antoine bu yüzden hayal dünyasına sığınıyor. Çocukluğu masallarla, hikayelerle ve gökyüzüne duyduğu tutkuyla dolu. Henüz 12 yaşındayken bir pilotun uçağına binip ilk kez gökyüzüne çıkıyor. Ve o an benim yerim burası diyor. Bu onun hayatının dönüm noktası. 1920'lerde pilot oluyor. Posta uçaklarıyla mektupları Afrika'dan Avrupa'ya taşırken gökyüzünde özgürlüğü, yalnızlığı ve insanlığı sorguluyor. Aynı zamanda bir yazar. Gece Uçuşu ve Rüzgar, Kum ve Yıldızlar gibi eserlerinde uçuş deneyimlerini doğayla ve kendi iç dünyasıyla hesaplaşmalarını anlatıyor. Ama hayatı hiç kolay değil. 1930'da Salvadorlu yazar ve ressam Consuela Sunkin ile evleniyor. Ancak bu evlilik inişli çıkışlı, tutku ve kırgınlık dolu. İkinci Dünya Savaşı'nda pilot olarak görev alıyor. Nazi işgalinden kaçarak New York'a sürgüne gidiyor. 1943'te Küçük Prens'i yazdığı bu sürgün döneminde yalnızlık, özlem ve umutsuzlukla boğuşuyor. 1944'te bir keşif uçuşu sırasında Akdeniz üzerinde uçağı kayboluyor. Ne cesedi ne de uçağı bulunuyor. Yıllar sonra 1998'de bir balıkçı uçağın parçalarını buluyor. Ama Antonio'nun hikayesi sanki bir yıldız gibi gökyüzünde kayboluyor. Küçük Prens onun bize bıraktığı en büyük miras. Bu kitap onun gökyüzüne, insanlığa ve kendi kalbine yazdığı bir mektup gibi. Küçük Prens, Antonio'nun hayatından izler taşıyan onun hayal dünyası. Kitabı yazarken 1943'te New York'ta vatanından uzakta, savaşın gölgesinde, derin bir yalnızlık içinde. Kitaptaki pilot karakteri bence tamamen Anthony'nin kendisi. Çöldeki uçak kazası sahnesi onun 1935'te Sahra çölünde yaşadığı gerçek bir kazadan ilham alıyor. O kazada günlerce susuzluk ve çöldeki yalnızlıkla mücadele etmiş. Mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. Bu deneyim pilotun çöldeki o kırılgan, sorgulayıcı ruh halini şekillendiriyor. Küçük Prens ise Anthony'nin içindeki o masum, meraklı çocuğu temsil ediyor. Anthony çocukluğunda hayal gücünün anlaşılmadığını hissetmiş biri. Kitabın başında pilotun fil yutan bir yılan çizdiğinde büyüklerin bunu şapka sanması, Anthony'nin kendi çocukluğunda yaşadığı hayal kırıklıklarını yansıtıyor. Büyükler hiçbir şeyi anlamıyor diyor Küçük Prens. Bu Anthony'nin yetişkin dünyasının anlamsız kurallarına, hırslarına, yüzeyselliğine karşı isyanı. Bir de Gül var. Küçük Prens'in aşık olduğu nazlı ama biricik gül. Çoğu edebiyat eleştirmeni bu gülün Anthony'nin eşi Consuelo'yu temsil ettiğini düşünüyor. Consuelo tutkulu, renkli ama bir o kadar da zor bir kadın. Anthony ile ilişkileri fırtınalı bir aşk hikayesi. Küçük Prens'in Gül'üne duyduğu sevgi, onu terk etse bile geri dönme arzusu, Anthony'nin Consuelo'ya olan karmaşık ama derin bağlılığını yansıtıyor. Kitapta Küçük Prens'in Gül'ünü evcilleştirmesi, yani ona emek vermesi, Antony'nin sevgiye, ilişkilere bakışına gösteriyor. Sevgi zamanla, emekle, sorumlulukla anlam kazanıyor. Kitabın yazıldığı dönemde önemli. Antony sürgünde Fransa'nın işgal altında oluşundan dolayı suçluluk ve çaresizlik hissediyor. Küçük Prens onun bu karanlık dönemde umudu, saflığı ve insanlığa olan inancını yeniden bulma çabası. Küçük Prens'in yıldızlar arasında yolculuğu, Antony'nin gökyüzüne uçuşlarına, kendi anlam arayışına bir gönderme. Gelelim kitabın kalbine. Küçük Prens'in felsefesine. Bu kitap bir çocuk masalı bir görünse de insan olmanın, hayatın, sevginin ve kaybın anlamını sorgulayan bir başyapıt. En güçlü mesajı Tilkinin o unutulmaz sözünde. Asla görülmesi gerekeni gözler göremez. İnsan ancak yüreğiyle baktığında gerçeği görebilir. Bu kitabın temel felsefesi gerçek mutluluk, anlam ve sevgi maddi dünyada gözle görülen şeylerde değil, kalbimizde. Küçük Prens'in gezegeninde tek bir gül var. Ama o gül onun için eşsiz. Neden? Çünkü o gülü sulamış, korumuş, onun için endişelenmiş, ona zaman ayırmış. Bu bize şunu söylüyor. Bir şeyi değerli kılan ona verdiğimiz emek, sevgi ve bağ. Mesela bir dostun gülüşü, bir çocuğun masum sorusu, bir anının sıcaklığı. Bunlar parayla ya da statüyle ölçülemeyecek kadar kıymetli.
Kitap aynı zamanda yetişkin dünyasının absürtlüğünü eleştiriyor. Küçük Prens'in gezdiği gezegenlerdeki karakterler bu eleştirinin somut örnekleri. Kral, kimseyi yönetemediği halde otorite peşinde. Kendini beğenmiş adam. Sadece hayranlık bekliyor. Ama yalnız. Ayyaş, utancından içiyor, içtiği için utanıyor. Bir kısır döngü. İş adamı, yıldızları sayıyor, onlara sahip olduğunu sanıyor. Ama neden? Fenacı, anlamsız bir görev uğruna kendini tüketiyor. Coğrafyacı, dünyayı gezmeden harita çiziyor. Gerçek deneyimi yok. Bu karakterler yetişkin dünyasının hırslarını, takıntılarını, yalnızlığını temsil ediyor. Anthony bize şunu soruyor. Gerçekten neyin peşindeyiz? Daha çok para, daha çok güç mü? Yoksa sevgi, dostluk, anlam mı? Bir başka güçlü mesaj evcilleştirme kavramı. Tilki küçük prens'e birini evcilleştirmenin sorumluluk almak olduğunu öğretiyor. Beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyaç duyarız. Senin için biricik olurum diyor tilki. Bu sevginin, dostluğun, bağ kurmanın özü. Ama aynı zamanda evcilleştirmenin bir bedeli var. Ayrılık acısı. Küçük Prens'in gülüne, pilotun Küçük Prens'e vedası bu acı tatlı gerçeği yansıtıyor. Küçük Prens'in konularını daha ayrıntılı inceleyelim. Çünkü her biri bu kitabın neden bu kadar çok okunduğunu anlatıyor. Kitap çocukların dünyayı saf, meraklı ve önyargısız görme yeteneğini yüceltiyor. Küçük Prens her şeyi sorguluyor. Büyükler neden böyle? Bugün neden özel? Yıldızlar ne anlatıyor? Bu sorular bizim de unuttuğumuz o masum bakış açısını hatırlatıyor. Çocukken hepimiz Küçük Prens'tik. Her şeye hayretle bakardık. Ama büyürken toplumun kuralları, beklentileri, bu merakı gölgeliyor. Anthony bize o çocuksu bakışı yeniden bulmamızı söylüyor. Küçük Prens'in Gül'üne olan sevgisi, sevginin emekle, zamanla, sorumlulukla büyüdüğünü gösteriyor. Tilkinin evcilleştirme kavramı bu temayı derinleştiriyor. Birini sevmek, ona zaman ayırmak, onun için fedakarlık yapmak demek. Bu sadece romantik bir sevgi değil, dostluk, aile, hatta kendimizle olan ilişkimizi de kapsıyor. Mesela Küçük Prens'in Gülünü bırakıp gezegenleri gezmesi ama sonra ona geri dönme arzusu sevginin karmaşıklığını yansıtıyor. Hepimiz sevdiğimiz şeylerden uzaklaştığımızda bile onlara dönme özlemi çekeriz. Kitap modern dünyanın maddiyatçılığına, bireyselliğine, yüzeyselliğine bir eleştiri. İş adamının yıldızları sayması, kralın boş otoritesi, coğrafyacının deneyimsiz bilgisi. Bunlar anlam arayışımızın nasıl yanlış yollara saptığını gösteriyor. Günümüzde de geçerli. Sosyal medyada beğeni peşinde koşarken, kariyer hırsıyla kendimizi tüketirken asıl önemli olanı sevgiyi, dostluğu, iç huzuru unutuyoruz. Küçük Prens gezegeninde yalnız, pilot çölde yalnız, tilki bir bağ kurmak isteyen yalnız bir ruh. Ama bu yalnızlık onları birbirine bağlıyor. Kitap yalnızlığın evrensel olduğunu ama sevgiyle, dostlukla bu yalnızlığın üstesinden gelinebileceğini gösteriyor. Pilotun Küçük Prens'i özlemesi ama yıldızlara bakarak onu hatırlaması bu duygunun en güzel ifadesi. Kitabın sonu Küçük Prens'in yıldızlara geri dönmesi hüzünlü ama bir o kadar da umut verici. Anthony ölümü bir son değil, bir dönüşüm olarak resmediyor. Küçük Prens'in bedeni kaybolsa da pilot onun gülüşünü yıldızlarda buluyor. Bu Anthony'nin kendi ölümüyle de bağlantılı olabilir. Savaşta kaybolmadan kısa süre önce yazdığı bu kitap sanki onun vedası gibi. Küçük Prens'in gezegeni bir gül, bir volkan, bir baobab ağacı. Basit ama her şeyiyle anlamlı. Bu doğanın sadeliğinde saklı güzelliği hatırlatıyor. Modern dünyada teknoloji ve tüketim çılgınlığı arasında bu sadeliği unuttuk. Küçük Prens bize azla mutlu olmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Küçük Prens 1943'te yazılmış ama hala capcanlı. Günümüzün koşturmacasında hepimiz birer iş adamı, kral ya da fenerci gibi davranmıyor muyuz? Sosyal medyada takipçi sayılarımıza övünürken, iş yerinde bitmeyen hedefler peşinde koşarken Küçük Prens'in o masum soruları bize ayna tutuyor. Neden bu kadar acele ediyoruz? Gerçekten neyi arıyoruz? Kitap bize basit ama güçlü bir mesaj veriyor. Hayatta en değerli şeyler gözle görülmeyenler. Bir arkadaşın işten bir sohbeti, bir çocuğun gülüşü, sevdiğimizle geçirdiğimiz anlar. Bunlar ne parayla alınır ne de güçle elde edilir. Sadece yüreğimizle bakarsak görebiliriz. Pandemi, savaşlar, ekonomik krizler derken hepimiz yalnızlık ve belirsizlik yaşadık. Küçük Prens bu kaosta bize umut veriyor. Bir gülünüz, bir tilkiniz, bir yıldızınız varsa hala umut var demektir. Küçük Prens'in edebi gücü sadeliğinde yatıyor. Antony'nin dili şiirsel ama anlaşılır. Her cümle bir felsefi düşünceyi taşıyor ama asla didaktik değil. Kitabın kendi çizimleri de
bir o kadar özel. Anthony sulu boya resimleriyle Küçük Prens'i, gülü, tilkiyi, yıldızları öyle naif bir şekilde çizmiş ki her bir resim bir duygu fırtınası oluşturuyor. Bu çizimler kitabın masalsı havasını güçlendiriyor ve okuru o dünyaya çekiyor. Kitap her yaştan insana hitap ediyor. Çocuklar Küçük Prens'in maceralarını bir masal gibi okurken yetişkinler satır aralığındaki derin anlamları keşfediyor. Bu evrensellik Küçük Prens'i zamansız bir eser yapıyor. 80'den fazla dile çevrildi, milyonlarca sattı ama asıl gücü her okunduğunda yeni bir anlam katması. Küçük Prens benim için bir kitap değil, bir dost. İlk okuduğumda sanırım lise yıllarımdı. Sadece tatlı bir hikaye gibi gelmişti. Ama yıllar geçtikçe her tekrar okuduğumda sanki başka bir kitap okuyormuşum gibi hissettim. Çünkü hayat değiştikçe kitabın anlamı da değişiyor. Mesela Küçük Prens'in Gül'üne olan sevgisi gençken bana romantik bir bağlılık gibi gelirdi. Ama şimdi bir dosta, aileme, hatta kendime duyduğum sevgiyi hatırlatıyor. Tilkinin evcilleştirme sözleri her okuduğumda düşündürüyor. Çünkü sevmek gerçekten de bir sorumluluk, bir risk almak demek. Kitabın beni en çok etkileyen yanı yalnızlık teması. Küçük Prens'in gezegeninde tek başına olması, pilotun çöldeki yalnızlığı, tilkinin bağ kurma arzusu. Bunlar hepimizin hayatında bir yerlerde hissettiği duygular. Bir de kitabın sonu. Küçük Prens'in yıldızlara dönüşü. Sanki Anthony bize şunu söylüyor. Sevdiklerimiz kaybolsa bile onların izleri hep bizimle. Bu kayıplarla dolu bir dünyada inanılmaz bir teselli. Küçük Prens bana hayatta neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. Koşturmacada hedeflerin peşinde koşarken bazen durup bir çocuğun gözleriyle bakmayı unuttuğumu fark ediyorum. Bu kitap o bakışı geri getiriyor ve bence hepimizin böyle bir hatırlatmaya ihtiyacı var. Küçük Prens bir kitap değil, bir hayat dersi. Bu yüzden çok okunuyor ve çok seviliyor. Anthony de Saint-Exupéry gökyüzünde uçarken çöldeki yalnızlığında kendi küçük prensini arıyordu ve bu kitabı yazarak o küçük prensi hepimize hediye etti. Kitabı okurken kendi gülünüzü, tilkinizi, yıldızınızı düşünün. Belki bir dost, belki bir hayal, belki bir anı. Sizin için parlayan o yıldız hangisi? Eğer Küçük Prens'i okuduysanız yorumlarda sizin için ne ifade ettiğini paylaşın. Küçük Prens'le mi, tilkiyle mi yoksa pilotla mı bağ kurdunuz? Ya da belki gülle. Eğer hala okumadıysanız lütfen bir an önce okuyun. Bu kitap yüzünüzde tatlı bir gülümseme bırakacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve o güzel zil simgesine tıklamayı unutmayın ki kitap inceleme sohbetlerimize beraber devam edelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve edebiyatla kalın. Yüreğinizle bakmayı asla unutmayın. Çünkü gözler asıl görmeniz gerekeni göremez.